MacBook'unuzu yeni aldınız ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Ya da macOS biraz karışık mı geldi? Merak etmeyin. Bu videoda size yeni MacBook sahiplerinin bilmesi gereken 10 süper ipucunu göstereceğim. Hem kullanımı kolaylaştıracak hem de Mac'inizin tüm gücünden yararlanacağınız 10 süper ipucuyla beraberiz bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Şu anda Erasmus'ta kaldığım yurt odamdayım ve videoyu bu şekilde hazırlıyorum. Bu odada hazırlıyorum. Arka plan falan zaten kötü. Yani görüyorsunuz. YouTube'a yeni girdim. Daha doğrusu önceden birkaç tane videom vardı fakat bundan sonra düzenli video atmaya çalışacağım. Videolardaki eksiklikleri ya da faydalı gördüğünüz yerleri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani bu ya da içerik önerileriniz vesaire varsa bunları tekrardan yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlara bakacağım ve hepsini tek tek inceleyeceğim. Videolardaki eksiklikleri, işte yararlı bulduğunuz kısımları tek tek değerlendireceğim ve videoları bu şekilde sizlere sunacağım. İçeriklerim genellikle Apple ekosistemiyle ilgili olacak. Yani bunun haricinde yazılım dili öğretmeyi düşünüyorum. Öncelikle Python serisine başlamayı vesaire düşünüyorum. Ama tabii ki de yorumlar da önemli. Siz ne tarz videolar istiyorsunuz ya da bilmiyorum videolarda gördüğünüz eksiklikleri, faydalı olan kısımları vesaire yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Hazırsanız videoya başlayalım. Mac'in en sevilen yanlarından biri o harika trackpad'i. İki parmakta kaydırmalar, üç parmakta uygulamalar arası geçiş yapmalar, uygulama değiştirmeler, iki parmakta Safari'de ya da diğer tarayıcılarda ileri geri hareketler yapma, 3 parmakla tıklayınca detaylı bilgiler öğrenme gibi bir ton özelliği var ya da 3 parmakla yukarı kaydırma, 3 parmakla aşağıya çekme vesaire vesaire. Yani trackpad oldukça kullanışlı. Eğer Mac kullanıyorsanız trackpad'i kullanınca fareyi unutacaksınız. Fareyi hayatınızdan çıkaracaksınız, buna eminim. Bir tek oyun falan oynarken mouse kullanabilirsiniz. Onun dışında mouse komple hayatınızdan çıkacak, ona kesinlikle eminim. Öncelikle macOS ayarları nasıl girilir göstereyim. Direkt aşağıdan sistem ayarları diyebilirsiniz ya da yukarıya gelip şuradaki Apple simgesine tıklayıp sistem ayarlarına tıklayabilirsiniz. Ardından aşağıya doğru iniyoruz ve izleme dörtgeni var. İzleme dörtgenine tıklıyoruz. İşaret etme ve tıklama. Arkadaşlar burada izleme hızını ayarlayabilirsiniz. Bunu hızlıya doğru çekerseniz şu şekilde parmağınızı kaydırdığınızda daha hızlı hareket edecek ya da şöyle kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tıklaması hafif, orta, sert olmak üzere ayrıldı. Yani trackpad'e ne kadar sert tıklamak istiyorsunuz buradan ayarlayabilirsiniz. Kuvvetli tıklama ve geri dönüş bildirimini kesinlikle açın. Tıkladığınızda otomatik olarak burada hareket edecek. Yani nasıl anlatayım? Şöyle bir klik yaptığınızda arkadaşlar, hani katman şu şekilde aşağı iniyormuş gibi olacak. Yani bayağı gerçekçi bir tıklama hissiyatı veriyor. Bu yüzden açmanızı öneririm. Ardından araştırma ve veri algılayıcıları var. Bu 3 parmağınıza dokunun oluyor. Bu şu şekilde çalışıyor. Hemen size nasıl çalıştığını göstereyim. Örnek olarak Safari'ye giriş yaptım ve Apple'ın kendi sitesine girdim. Mesela burada iPhone 16 Pro diyor ya, ben buraya 3 parmağımla tıkladığımda şu şekilde bir ön izleme ekranı açılacak. Bakın burada aşağıya doğru kaydırdığımda zaten sayfa yüklenmiş oldu. Ya da bilmiyorum, burada sevilme kelimesi var. 3 parmakla tıkladığınızda şunu sürdür diyelim. Bakın sevilmekle ilgili sözlükten bilgiler vesaire vesaire verdi. Ya da için var. İçine tekrardan 3 parmakla tıklayalım. Bakın bu şekilde bilgiler alabiliyoruz. Peki bunu Finder'da nasıl kullanıyoruz? Finder'a giriş yaptım. Herhangi bir klasör var. Şuraya 3 parmağımla tıkladığımda buradan klasör hakkında bilgi alabiliyorum. Aynı şekilde bunu farklı şekillerde de görebiliyoruz. Videonun ilerleyen kısımlarında bunlardan bahsedeceğim. Yani 3 parmakla istediğimiz herhangi bir yere tıklayarak hızlıca bilgi alabiliyoruz. Ya da İnternet sayfalarında vesaire 3 parmakla tıklayarak sayfanın yüklenmesini sağlayabiliyoruz. Ya da herhangi bir kelimeye tıkladığımızda bu kelime hakkında bilgiler alabiliyoruz. Ardından ikincil tıklama, 2 parmakla tıklayın veya dokunun. Bu bizim aslında sağ klikimiz oluyor. Yani ikincil tıklama. Mesela şuraya 2 defa parmağımla dokunduğumda bu menü açılıyor. Ya da aynı şekilde masa üstünde farklı menüler vesaire açılıyor. Bunu isterseniz sağ alt köşeye, sol alt köşeye vesaire taşıyabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Varsayılan olarak muhtemelen 2 parmakla tıklamadır. Ben bu şekilde bıraktım. Diğer Windows laptoplarda vesaire genelde sağ köşeye tıklama oluyor. Mesela tıklamak için dokunma. Tek parmağınızla dokunmanız yeterli. Hani size demiştim ya, şu basış hissiyatı vardır diye. Bu olmadan şöyle telefon ekranı dokunur gibi dokunduğunuzda da aynı şekilde gözüküyor. Açmanızı öneririm, yani bir yere tıklamak istediğinizde illa bastırmanıza gerek kalmıyor. Hani bir kere dokunduğunuzda oluyor. Zaten animasyondan da görüyorsunuzdur. Burada kaydırma ve büyütme hareketleri var. Doğal kaydırma hareketi şu. Windows cihazlarda vesaire biliyorsunuzdur. Aşağıya doğru kaydırdığınızda mesela ekranda aşağıya doğru kayacaktır ya da yukarı doğru kaydırdığınızda yukarıya doğru olacaktır. Fakat telefonlarda bu şekilde çalışmıyor, değil mi? Hani aşağıdan tutup yukarıya doğru ittirdiğimizde sayfa şöyle aşağıya doğru iniyor ya da şu şekilde yaptığınızda yukarıya doğru çıkıyor. Aynı hareketi doğal kaydırmayla beraber yapabilirsiniz. Zaten ön izlemesinde de fark etmişsinizdir.
Büyütme ve küçültme hareketleri var. İki parmakla kıstırarak açma vesaire ya da küçültme. Mesela örnek şöyle, iki parmağımla genişlettim ve küçülttüm. Bu tarz hareketler var. Akıllı büyütme hareketi, iki parmakla dokunma. O da şu şekilde çalışıyor. Bu web sayfasında çok fazla bir şey yok. Kendi web sayfamı açayım. Mesela bakın, şu şekilde büyütme hareketleri yapabilirsiniz. Döndürme hareketi var. Bunu PDF dosyalarında vesaire kullanabilirsiniz. İki parmakla döndürdüğünüzde PDF sayfası da dönmüş oluyor. Burada daha fazla hareketler kısmına gelelim. Sayfalar arası kaydırmak için iki parmakla sağa ya da sola doğru sarın diyor. Bu şu demek. Mesela buradan 16 Pro'ya girdim. Eğer bir geri gelmek isteseydim iki parmağımla geriye doğru geliyordum. Ya da iki parmağımla diğer kısma doğru gittiğimde ileriye gelmiş oldum. Tam ekran uygulamalar arasında kaydırmak 3 parmaktan. Size demiştim ya, uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapmanızı vesaire sağlıyor. 3 parmağımla tuttum ve kaydırmaya başladım. Bakın, masaüstler arasında hızlı hızlı geçiş yapabiliyorum. Bildirim merkezi. Bildirim merkezi iki parmağımızı alıyoruz ve sağ en kenardan sola doğru kaydıracağız. Çok basit bir hareket. Bakın, şuraya bildirim merkezimiz açılmış oldu. Mission Control vesaire, bunları hemen hızlıca göstereceğim. Hemen farklı Finder pencereleri açtım. Bu hareketleri size göstereyim. Arkadaşlar, eğer 3 parmağımla yukarıya doğru kaydırırsam görmüş olduğunuz gibi mevcut masa üstündeki tüm dosyalar burada. Yani tüm açık pencereler burada. Ya da masaüstü 1'de falan ya da diğer masa üstlerindeki dosyalar burada gözüküyor. Mesela bunu alıp diğer masa üstlerine vesaire taşıyabilirim. Bu tarz hızlı özellikleri var fakat şu an burada kalsın. Eğer 3 parmağımla aşağıya doğru kaydırırsam bakın, sadece Finder pencereleri gözüktü, görüyor musunuz? Tek masa üstündeki Finder pencereleri var. Tekrar gösteriyorum. 3 parmakla yukarı ittiğimde arkadaki tüm pencereler gözüküyor ve masa üstleri gözüküyor. Buradan kolaylıkla taşıma yapabiliyorum. Eğer Finder seçiliyken aşağıya doğru kaydırırsam sadece Finder gözüküyor. Bu sadece Finder için geçerli değil bu arada. Safari'de vesaire de geçerli. Yani arkada birden fazla pencereyle çalışıyorsunuz farklı tarayıcılarda. Bu şekilde hızlıca kullanabilirsiniz. Yani aşağıya doğru çektiğinizde açık olan tüm her şey gözükecek. Ya da yukarıya doğru ittiğinizde açık olan masaüstleri gözükecek. Zaman kazandıran klavye kısa yollarını görmeden olmaz. Klavye kısa yollarından kesinlikle bahsedeceğiz. Çünkü macOS'te birden fazla klavye kısa yolu var ve hepsi işinizi çok kolaylaştırıyor. Hemen Spotlight'tan bahsedeyim. Ben en çok Spotlight'ı kullanıyorum ve hemen hemen her yerde Spotlight'ı kullanabiliyorsunuz. Hemen Command Space yaptığınızda böyle bir Spotlight araması ekranı karşınıza geliyor. Burada uygulamalar arasında arama yapabilirsiniz, dosyalar arasında arama yapabilirsiniz, eylemler arasında arama yapabilirsiniz ya da pano, yani kopyalama geçmişinizi görebilirsiniz. Spotlight'ı kesinlikle her yerde kullanıyorsunuz. Spotlight aramasını çok fazla kullanıyorum. Mesela örnek olarak Minecraft oynamak istediğimde direkt Minecraft'ı yazıp Enter'a tıklıyorum. Ya da ne bileyim, kedi resimlerimi görmek istiyorum. Buraya kedi yazıyorum. Kediyle alakalı tüm dosyalarım burada çıkıyor. Ve ardından mesela burada fotoğraflara tıkladığımda fotoğraflar arasında kedi arıyor. Şimdi Command Tab tuşundan bahsedeceğim. Command ve Tab tuşuna aynı anda bastığınızda arkada olan tüm açık uygulamalarda şu şekilde dolaşabiliyorsunuz. Şu anda dolaşmak istemediğim için boşa tıkladım ve durdum. Command Tab Windows'taki Alt Tab'e benziyor ya da Windows Tab'e benziyor. Bu şekilde dolaşabiliyorsunuz. macOS'te ekran görüntüsü ve ekran kaydı almak aşırı basit. Command Shift 4'e bastığınızda seçtiğiniz alanın ekran görüntüsü alınıyor. Eğer ESC'ye basarsanız iptal olacaktır. Eğer Command Shift 5'e basarsanız karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Mesela bu ekranda ekranın tamamını otomatik olarak çekiyor. Burada seçilen pencereyi seçiyor. Burada seçilen bölümü çekiyor. Yani az önce şey yapmıştık ya, Command Shift 4 yapmıştık. Bu onunla beraber aynı. Ya da burada tüm ekranın kaydını yapabiliyor. Video kaydı alıyor bu arada. Ya da seçilen pencerenin kaydını yapıyor. Ya da seçilen bölgenin kaydını yapıyor. Buradaki seçeneklere tıklayarak daha fazla seçeneğe ulaşabiliyoruz. Mesela sağa çekebiliyoruz. Biz burada çeke bastığımızda ne kadar süre sonra çekecek gibi bir ton özellik var. Burana da tekrardan siz bakabilirsiniz. Evet, bunu telefonda çekmek zorundayım. O yüzden bu şekilde çekiyorum. Burada şurada Command var. Şurada Option var. Şurada da Q tuşu var arkadaşlar. Buraya tıkladığımda beni kilit ekranına atıyor. Yani hızlı bir şekilde kilitleme yapabiliyorsunuz. Tekrardan göstereyim. Hemen Command'a bastım, Option'a bastım ve Q'ya bastım. Görmüş olduğunuz gibi ekran direkt kilitleniyor. Bu kısa yolları bir kere kullanınca ve bir kere alışınca kesinlikle bırakamayacaksınız. Muhtemelen herkesin bildiği ama yeni başlayanlar için hayat kolaylaştıracak ve hatta çok önemli olabilecek bir özelliği anlatacağım. Ekranlar kısmına tıklıyoruz ve bizi bu şekilde bir alan karşılıyor. Ben burada daha çok alan kullanıyorum. Çözünürlüğü bir tık daha arttırarak objeleri biraz küçültüyor ama ekranda sanki daha fazla şeye yer verebiliyorum. Daha
kullanışlı geliyor bana. Burada parlaklığı otomatik olarak ayarlı açabilirsiniz. Herhangi bir eksisi olduğunu düşünmüyorum. Bende hep açık. True Tone'da bende hep açık. Renk profilini isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Fakat ben olduğu gibi bırakıyorum. Şurada Apple'ın kendi rengi de çok güzel. Daha önce denedim. Fakat renk LCD olarak kalıyor bende. Şimdi gelelim Night Shift'e. Buna tıklayalım. Bakın burada zamanlamayı istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ben şu an özel bir zamanlama ayarladım. Saat 10'da başlıyor. Hatta şunu 00 yapayım. Saat 00'da başlıyor ve 07'de bitiyor. Evet, Night Shift'i daha iyi anlamanız için şu şekilde göstereceğim. Bakın. Kapattığımda ekranın şu an kendi tonu geldi. Açtığımda ekrana hafif bir sarı renk attı. Bu gözümüzü korumak için kullanılıyor. Hani telefonlarda vesaire görmüşsünüzdür, mavi ışığı filtrele tarzında. Buradan rengin sıcaklığını vesaire ayarlayabilirsiniz. Night Shift temel olarak bu işe yarıyor. Hemen buna bitti diyorum ve çıkıyorum. Buradan görünüşe geliyorum. Görünüşte burada otomatik, açık ve koyu seçenekleri var. Otomatiği aldığımızda saate göre bir tema atıyor. Mesela şu an gündüz olduğu için açık temadayız. Açık, zaten açıkta olduğumuz için de hiçbir şey değişmeyecek ve koyu temaya geçebiliyoruz. Koyu tema özellikle geceleri gözünüzü neredeyse hiç rahatsız etmiyor. O yüzden koyu temayı öneririm. Ben zaten genelde gün içinde de koyu temada kullanıyorum. Geceleri de bu ekranlar kısmından Night Shift'i açıyorum. Size klavye kısa yollarında Spotlight'tan bahsettim. Fakat şu an Spotlight ayrı olarak incelemek istiyorum. Çünkü Spotlight ile yapılabilecek milyonlarca şey var. Ve Spotlight hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Hemen Command Space'e bastım. Spotlight aramamız açıldı. Burada uygulamalar var. Uygulamalara tıkladığımda şu an Mac'e yüklü olan tüm uygulamalar burada gözüküyor. Ardından şuraya tıklayarak geri gelebilirim. Burada dosyalar var. Dosyalara tıkladığımda Mac'teki tüm dosyalara buradan erişebiliyorum. Bir daha geri geldim. Burada eylemler var. Eylemler aslında kestirmeler, kısa yollar olarak da geçiyor. Mesela mesaj göndere SM atamışım. Send message kısaltması. Şuraya SM yazdım. Enter'a tıkladım. Ardından buraya mesajım isteniyor ve alıcı girip Enter'a tıkladığımda mesajım otomatik olarak ona gönderilmiş oluyor. Ya da burada yapabileceğiniz çok fazla şey var. Mesela sayaç başlatma var. Hemen şöyle bir Enter'a tıklayayım. Süre dakika. Ya da bunlara kısa yol atamanıza gerek yok. Mesela yeni not yazdım. Yeni not yaratmak direkt hızlıca buraya çıkıyor. Ya da klasör yarat vardı. Az önce gördüm. Bakın, klasör yaratmalar vesaire vesaire. Yapılabilecek milyonlarca şey var. Mesela buraya Spotify açmak istediğimde direkt tıklayıp açıyorum. Çok hızlı. Mesela canım Minecraft oynamak istediğinde Minecraft yazıyorum. Mesela doların ne kadar olduğunu merak ettim. 100 dolar. Şu anda neredeyse 4000 TL olmuş. Ya da farklı şeyler yapabilirim. Mesela 20 euro ne kadar? Ya da kedi araması yapıyorum. Bakın, kediyle ilgili olan dosyalarımın tamamı burada ve kediyle ilgili bilgiler burada. Safari'ye tıklarsam arama yapıyor. Ön izlemeye tıklarsam ön izlenebilecek dosyaları listeliyor. Mail'e tıklarsam mailimde arama yapıyor. Mesela kedi kelimesinin geçtiği maillerimi bana gösteriyor. Fotoğraflara tıklarsam daha önce çekmiş olduğum kedi fotoğraflarını bana listeliyor. Ardından araba aramasını yaptım mesela. Burada araba kiralamalar vesaire vesaire çıkıyor. İpuçlarına tıklarsam muhtemelen CarPlay ile ilgili ipuçları verdi. Ya da şuraya tekrardan araba aramasını yapayım. Fotoğraflara tıklarsam çekmiş olduğum araba resimleri ya da fotoğrafların arkasındaki arabalar karşımıza çıkıyor. Pano, dediğim gibi daha önce kopyalamış olduğum metinleri listeliyor ya da metinler haricinde dosyaları vesaire de listeliyor. Şu anda tek bir kopyalama yapmışım. O da telefon numarası. Muhtemelen sansürlü olacak size. Ee, Bu tarz kısımlar var. Şuradan direkt geçmişi silebiliyorum. Mesela şuraya ABC deyip kopyalayayım. Otomatik olarak geldi. Ali Veli yazayım. Şöyle kopyalayayım. Bakın buraya geldi. Mesela ABC'ye tıkladığımda, yapıştırdığımda ABC çıkmış oluyor. Gibi gibi. Ya da panonuzda arama yapabiliyorsunuz. Daha önce ne arattıysanız onu burada arayarak kopyalayabiliyorsunuz. Genel olarak Spotlight'tan bu şekilde bahsedebilirim. Spotlight ile yapılabilecek çok fazla şey var. Mesela 10 santim yazdım, inç değerini aldım. Ya da 10 metre yazdım, 100 metre yazdım. Fit ve inç değerleri gözüküyor. Mesela 60 santim yazdım, tekrar da inç oldu. Ya da 60 inç yazdım, 60 fit yazdım, 60 derece yazdım gibi gibi. Farklı sonuçlar elde edilebiliyor.
Evet, macOS'te hayatınızı kolaylaştıracak bir özellik daha var. Stage Manager ya da sahne yöneticisi olarak geçiyor. Bunu direkt olarak ayarlardan ya da şuradaki menüyü açtıktan sonra şurada denetim merkezine giriyoruz ve şurada sahne yöneticisi var. Sahne yöneticisi var. Ee, Buraya tıklayarak da sahne yöneticisini açabiliyoruz. Sahne yöneticisi açıldığında bize pencere yönetimi sağlamış oluyor. Hani size az önce 3 parmakla yukarı kaydırmalar, aşağı çekmeler vesaire gösterdim ya, temel olarak aslında bize bunları sunmuş oluyor. Yani o tarz bir deneyim sağlıyor. Mesela şu anda bir Finder penceresi var yanımda ve arkada Safari ve ayarlar da açık. Mesela Safari'de iki tane pencere var. İki tane pencereyi istediğim gibi taşıyıp sürükleyebiliyorum. Ya da buradan tekrar Finder'a geri dönüyorum. Buradan tekrardan ayarlara geri dönüyorum. Bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz. Arkada bir tane Word dosyası açarsınız ya da PDF açarsınız, not alırsınız. Ya da şurada dokümanlarınız olur. Safari'de aşağıda yazılım geliştirdiğiniz bir IDE olur. Ya da bilmiyorum, farklı şeyler için kullanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda çok işinize yarayacaktır. Şöyle hızlı hızlı geçişler yapabiliyoruz. Aynı şekilde Safari'deyken 3 parmakla aşağıya doğru çektiğimde görmüş olduğunuz gibi burada Safari uygulamaları gözüküyor. Daha doğrusu Safari pencereleri gözüküyor. Yukarıya doğru kaydırdığımda tüm pencereler burada gözüküyor. Mesela şunu sürükleyip masaüstü bire tekrardan atabiliyorum. Ya da şunun üstüne tıkladığımda sahne yöneticisine geri dönüp burada dolaşabiliyorum. Sahne yöneticisini bu şekilde kullanabilirsiniz. macOS'te hızlı bir şekilde dosyaları ön izleme yapabiliyoruz. Mesela şu anda örnek olarak bir tasarım klasörü açtım. Buraya gelip Space'e bastığımda şu şekilde ön izlemesi açılıyor. Ya da 3 parmakla yine üstüne tıkladığımda ya da şuraya 3 parmakla tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi karşıma ön izlemeleri çıkıyor. Ya da şuraya tıklayayım. Tabii bu biraz daha küçük olduğu için küçük açıldı. Ya da şuraya tıklayalım. İşte çeşitli ön izlemeler yapabiliyorsunuz. Bunlar sadece resimler için değil. Word dosyaları, PDF'ler, web sayfaları, klasörler, aklınıza gelebilecek çoğu şeyi ön izlemeyle beraber hızlıca açabiliyorsunuz. Ve arkada herhangi bir uygulama kirliliği yapmıyor. Şu şekilde kapatabilirsiniz ya da boş bir alana tıkladığınızda zaten kapanacak. Eğer şu an mevcutta macOS 26 çıkmadı, eski bir macOS sürümü kullanıyorsanız Launchpad'iniz var. Launchpad'de uygulamaları düzenleyebilirsiniz. Option tuşuna basılı tutarak uygulamaları silebilirsiniz vesaire vesaire. Launchpad'in birçok özelliği var. Fakat birkaç ay sonra Launchpad'e muhtemelen veda ediyoruz. Çünkü beta sürümünde Launchpad yok. Bunun yerine 4 parmakla sıkıştırma yaptığımda uygulamalar kısmı açılıyor. Normalde Launchpad açılması gerekiyordu. Uygulamalar kısmında yine e, uygulamaları burada görebiliyoruz. Ve uygulamaları burada şöyle sürükleyerek bırakma vesaire yok. Fakat mesela ada göre sırala dedim. Burada kategoriye göre sıralama yapabiliyoruz. Kategoriye göre sıralama yaptığımda görmüş olduğunuz gibi uygulamalar kategori ayrıldı. Oyunlarım mesela burada ya da geliştirici araçlarım burada. Ardından yaratıcılık diyor. O araçlarım vesaire. Burada hava durumlarım burada. Ya Launchpad'de olsaydı şunları şöyle sürükleyerek direkt bırakabiliyordum. Ya da Option tuşuna basılı tuttuğumda uygulamalar zaten sallanıyordu. Hemen üstündeki çarpıya tıklayıp silebiliyordum. Mesela örnek olarak basa sağ tıkladığımda şu an Find da göster, bilgi ver ve paylaş özellikleri var. Bir de açabiliyoruz. Muhtemelen buraya uygulama silme gibi özellikler daha da eklenecektir. Burada size aslında Apple ekosistemini anlatacağım. Eğer bir iPhone'unuz varsa hızlı bir şekilde notlarınızı aktarabilir, resim paylaşımları yapabilirsiniz. Öncelikle nottan başlamak istiyorum. Mesela şu anda iPhone'umu aldım. Buraya video başlığı altında random bir şeyler yazdım ve buna bitti diyerek kaydettim. Şimdi macOS'te tabii ki Spotlight aramasını öğrendik. Hemen şuraya notlar yazıyorum, açıyorum. Şu şekilde notum burada gözüküyor. Ya da aynı şekilde ben buraya ekleme yaptığımda mesela ekleme diye bir ekleme yaptım ve CTRL-S ile kaydettim. Hatta daha ben yazarken bakın görmüş olduğunuz gibi iPhone'uma geliyor. Mesela daha az önce kaydetmiş olduğum bir ekran kaydım var. Bu ekran kaydını hızlıca macOS'e aktarmak istiyorum. Burada paylaş seçeneğine tıkladım. Direkt MacBook'umu seçtim. Ve buradan dosyamız hızlı bir şekilde gönderiliyor. Bakın video alınıyor dedi ve videomuz alındı. Burada Finder'da zaten otomatik olarak gösterdiği de tıklayarak da açabilirim. Videomuz şu anda burada. Ya da daha önce size gösterdiğim gibi 3 parmakla tıkladım ve ön izlemesini burada açtım. Finder'da etiketler ve favoriler kullanımı var. Size bundan bahsedeyim. Bir tane klasöre sağ tıkladığımda burada görmüş olduğunuz gibi birden fazla etiket var. Ya da şu an burada klasörü özelleştirebiliyorum. Mesela buradan şu şekilde emoji vesaire koyarak da
özelleştirmeler yapabiliyorum. Şu anda clear diyerek hepsini sileceğim. Sağ tıkladım. Mesela buraya ben daha önce tamamlandı ekledim. Ya da devam ediyor ekledim ya da iptal ekledim. Mesela şu anda bu sipariş olsun, müşterinin bir siparişi olsun, bir isimli klasör. Bu şu anda devam ediyor olarak gözüküyor. Ya da pardon, tamamlandı olarak gözüküyor. Bu devam ediyor olarak gözüküyor. Mesela bu da iptal edildi olarak gözüküyor. Gibi gibi. Mesela tamamlanan dosyalarınıza direkt hiç bakmadan geçebilirsiniz. Mesela burada etiketleri düzenlemek için bir alan var. Buraya tıkladığımda mesela burada iptal yazıyordu. Buraya çeşitli şeyler de ekleyebiliyorum. Ya da renkler vesaire ekleyebiliyorum. Ya da burada dosyayı kopyalama gibi seçenekler tekrardan Finder'da burada var. Ya da buraya tıkladığımda hızlıca paylaşabiliyorum. Bakın paylaş kısmına tıkladım. AirDrop ile gönderebiliyorum ya da ortak çalışma dosyası olarak gönderebiliyorum. Gibi gibi çok fazla özelliğimiz var Finder'da yine. Burada vermiş olduğunuz etiketlere göre aramalar yapabilirsiniz. Bu dosyalarınızı listeleyebilirsiniz. Ya da hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız ya da böyle görünüş olarak kullanmak istiyorsanız da kullanabilirsiniz. Gelelim en önemli kısmı pil sağlığı kısmına. Şu anda bu MacBook'u çok uzun bir süredir kullanıyorum. Bu yüzden pil sağlığım zaten düşük. Fakat şurada pil sağlığı kısmına geldim. Normal yazıyor. Herhangi bir sıkıntı yok yazıyor. Buradaki i tuşuna tıkladığımda böyle bir pencere karşıma açılıyor. Şu anda maksimum kapasitem %82'miş. Pil sağlığım biraz fazla düşmüş. İyileştirilmiş pil şarjı kısmını aktif ettiğinizde örnek veriyorum genellikle Mac'inizi şarjda atıyorum sabah saat 9 ile öğlen 1'e kadar şarjda full kullanıyorsunuz ve birden sonra şarjdan çekiyorsunuz. İyileştirilmiş pil şarjı sizin bu rutininizi ezberliyor. Mesela ne demiştik? Sabah 9'dan öğlen 1'e kadar demiştik. Öğlen saat tam 1'de %100 olacak şekilde Mac'inizi ayarlıyor. Mesela örnek verelim ya da gece örneği verelim. Gece Mac'inizi hep şarja takıyorsunuz. Gece Mac'inizi şarja taktığınızda sabah uyanacağınız saate kadar Mac'iniz %80'de kalıyor. Sabah uyanacağınız saate yakın yavaş yavaş %100 yapıyor. Mesela saat sabah 8'de mi kalkıyorsunuz? Mac'iniz saat 7'de bir saat içerisinde %100 oluyor. %80'den %100 oluyor. Son olarak eğlenceli bir kısım var. Bu da bonus olarak gelsin. Buradan terminali açıyorum. Ve say diyorum. Mesela say dedikten sonra tırnak içerisinde merhaba YouTube yazdığımda ve enter'a Merhaba tıkladığımda YouTube. evet tekrardan çalıştırayım. Merhaba YouTube. Görmüş olduğunuz gibi komutumuz çalışıyor ve Mac'imiz bize bir şeyler söyleyebiliyor. Cheese dedirtmek istiyorum. Cheese. İşte yine MacBook'umuzu daha verimli ve daha hızlı bir şekilde kullanabileceğimiz 10 tane ipucu bunlardı. Daha fazla macOS'te ipuçları var, daha fazla özellik var, daha fazla arama yapma seçenekleri vesaire falan var. Fakat yeni başlayanların bilmesi gereken en önemli 10 tane komutumuz bunlardı. Siz de macOS'e yeni geçtiyseniz ve sorunlar yaşıyorsanız ya da bu sorunlara artık çözüm bulduysanız yorumlar kısmında buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi YouTube'a yeni başladım, bu yüzden abone sayıları ve beğenme sayıları benim için oldukça önemli olacak. Ve videodaki konular hakkında fikirleriniz ya da videodaki içerik, videonun rengi olur, arka plan zaten kötü, ondan bahsettim. Yani bu tarz eleştiriler olur ya da çözüm önerileriniz olur. Bu konular hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Yorumlarda en çok hangi özellik kullandığınız ya da önereceğiniz başka özellikler varsa bunları da belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.